Mutfakta Hayattan kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yine çok pratik, çok lezzetli ve özellikle öğrencilerin bayılacağı bir yemek yapıyorum. Öncelikle malzeme listemiz. Şöyle bir kuru soğanımız var, 3 diş sarımsak, bir yeşil biber, şöyle bir kase bezelye, 4 tane patates, orta boy, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 3 çay kaşığı tuz, az bir miktar kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ve güzelce 1 yemek kaşığı olmazsa olmazımız mutlaka kuyruk yağı ve 1 çay bardağına yakın zeytinyağı, üstünü kapatacak kadar su, en son kekiğimiz var arkadaşlar ve güzelce malzeme listemizi de verdiğime göre mis gibi bir tencere yemeği hazırlayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Öğrenci dostu enfes kıymalı patates yemeği kolay ve doyurucu bir tarif arkadaşlar. Öncelikle o yüzden şöyle güzelce ana malzemelerimizi aldım. Sarımsak, patates, kuru soğan ve yeşil biberimizi doğruyorum. Patatesimizi bezelyelerimiz küçük küçük olduğu için biraz orantılı olsun diye ufak ufak doğrayacağım arkadaşlar. Evet, tüm malzemelerimizi doğradım. Tenceremizi alıp geliyorum. Hemen tenceremizi aldım. Doğradığımız malzemelerimizi tenceremizin içerisine alıyoruz. Biberimiz, sarımsağımız, patatesimiz ve kuru soğanımız. Hemen şöyle dolu dolu bir tabak bezelyemizi de içerisine aldım tenceremizin. Artı şöyle baharatlarımızı da alacağım arkadaşlar. Sarımsak tozu, karabiber, tuz, pul biber ve kırmızı toz biberimizi de şöyle güzelce tatlandırmak için öncelikle serpiliyorum. Tuzumuzu ilk başta az ilave ettim. Ocakta kaynadıktan sonra bakacağız arkadaşlar. Ve üzerine hemen salçayla devam etmek istiyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı domates salçamız var. Yarım yemek kaşığı da biber salçamız. Tabii ki buradaki püf nokta iyice lezzetli olsun diye salçanın da koruma özelliği olduğu için kaynama esnasında patatesimiz falan dağılmayacak arkadaşlar ve bunu iyice ovalayıp salçayı bütün zepsiye yedirmemiz gerekiyor. Şöyle hemen elimle harmanlıyorum. Evet. Bütün salçayı tüm zepselerimize karıştırmış oldum. Şöyle az bir kıyma ilave edeceğim arkadaşlar. Çok fazla ilave etmenize gerek yok. Ne kadar ilave etmek istiyorsanız. 1 çay bardağına yakın zeytinyağımızı ilave ediyorum. Artı lezzetlensin diye buradaki en önemli püf noktalardan biri de tabii ki kuyruk yağı. Herkesin rahatlıkla ve kolaylıkla yapabileceği bir yemek diyebilirim. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu kadar yapmam yeterli.
Kıymamı dondurucudan almıştım. Kaynama esnasında tabii ki kaşıkla açacağım arkadaşlar. Evet. En son şöyle üzerine suyumuzu ilave ediyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar ve doğru ocağa gidiyoruz. Bu öğrenci dostu yemeğimizi ocağa aldım arkadaşlar. Öncelikle iyice kaynamasını bekliyorum. Daha sonra kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısıp pişmesini bekleyeceğim. Ve şöyle kapağımızı kapatıp yemeğimizin pişmesini bekliyorum. Evet. 30-35 dakikada yaklaşık yemeğimiz hemen pratik bir şekilde pişti arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hem de kızartma tadında oluyor. Şöyle göstereyim yakın çekim olarak size. Çok lezzetli, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki burada en son arkadaşlar. Şöyle ocağımızın altını kapatıyorum. Kekiğimizi en son ilave ediyoruz. Yemeğimiz acı gelmesin diye. Damak tadınıza göre kekiğinizi ilave edebilirsiniz. Ne kadar ilave etmek istiyorsanız. Görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz tamamen hazır olmuş oldu. Ve doğru servise gidiyorum. Evet, yemeğimizi servise aldım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Gerçekten evde kısa sürede yapılacak en güzel yemeklerden biri oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.